arkadaşlar. Ben size bugün Judeo-Espanyol dilini tanıtmak istiyorum. Judeo-Espanyol, İspanya'dan göç eden Sefarat Yahudilerinin beraberinde getirdikleri bir lisandır. Bu lisan, bugün İspanya'da konuşulan İspanyolca ile %80-85 aynıdır. Zamanla Türkçeden, Fransızcadan, İbranice'den, Rumcadan kelimeler lisana entegre olmuştur. Hoş geldiniz. Önce günlerden başlıyoruz. Judeo-Espanyol lisanında pazartesi, lunes, salı, martes, çarşamba, miércoles, perşembe, jueves, cuma, viernes, cumartesi, şabat diyoruz. Modern İspanyolca'da sabado ve pazar günü İspanyolca'da domingo, fakat bu Hristiyanların İsa'ya tekabül eden kelimesi olduğu için kullanmıyoruz ve biz pazar gününe Ahad diyoruz. Ahad, Ehad, İbranice Ehad, Arapça Ahad kelimesinden geliyor. Ehad bir demek. İsrail'de hafta pazar günü, ilk gün olarak anılır ve pazar gününden başlar. Bu arada farklılaşan kelimelerimiz de oldu. Biz buraya geldiğimizde gözlük kelimesi diye bir kelime yoktu. Biz yeni bir kelime üretmek durumunda kaldık. Entojos, anti önünde demek, ojo göz demek, gözün önündeki cam. Biz entojos diyoruz ama İspanyolca'da gafas deniyor. Modern İspanyolca'da artık kullanılmayan fakat bizim kullanmaya devam ettiğimiz kelimelerimiz var. Örneğin meldar, okumak, leer modern İspanyolca'da E ve R harfleri yerleştirilmiş. Latin dilleri İspanyolca, Fransızca, İtalyanca hepsi birbirine aynı kökten bağlı olduğu için bir tanesini bilen hepsini konuşabilir ve anlayabilir. Şimdi entender kelimesi bizim Judeo-Espanyol'da anlamak. Comprender modern İspanyolca'da. Dikkat ederseniz kök aynı. Entender, comprender. Empezar, başlamak. İspanyolca'da da aynı kök. Laborar, çalışmak. Trabajar. İspanyolca'da trabajar, Fransızca'da travailler. Aynı kök. Adobar, tamir etmek. Bizim konuştuğumuz Judeo-İspanyol'da. Reparar, modern İspanyolca'da. Repare, Fransızca. Dikkat ederseniz kökler aynı. Escapar, bitirmek. Modern İspanyolca'da terminar. Termine, Fransızcadan geliyor. İspanyolca'da abrigarse kelimesi sığınmak anlamındadır. Halbuki bizim Judeo-Espanyol'da soğuktan korunmak, üst üste giyinmek anlamında kullanılır. Bunun dışında Yunanca'dan da kelimeler aldık. Piruni, piron, çatal demek. Ama modern İspanyolca'da tenedor, tönir, tutmaktan geliyor. Uçunugurya, kokina'dan geliyor. Kokina, bütün kırmızı köklü bitki demek, pancar. Bu arada İbranice'den de kelimeler dilimize ekledik. Des mazara, maza İbranice şans demek. De olumsuz ekini koyarak şanssız, des mazarado. Azlahaliya, azlaha İbranice'de bereket demek. Azlahaliya, li ve ya eklerini alarak bu bereketli anlamında kullanılmakta. Birçok lisandan kelimeler aldık ve lisanımız bu şekilde zenginleşti. Fakat eskiler ve hiç kaybolmadı. Arkaik lisan, neolitik olarak hepsi birlikte bugüne kadar yaşadı. Bu dil Latin harfleriyle yazılır ve okunur.
ve maalesef okul sıralarında öğretilmediği için şehirden şehre bazı farklılıklar gösterir. Ve tekrar maalesef diyorum çünkü kaybolmakta olan bir lisandır. Bunların sebeplerini şöyle sıralayabilirim. Naziler zamanında Balkanlarda Judeo-İspanyol konuşulanlar öldürüldü. Akabinde Fransız liseleri açıldı. Fransızcayı öğrenen halk Judeo-İspanyol'e burun kıvırdı. Ve en son darbeyi maalesef tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş Türkçe konuş kampanyası olmuştur. Esasında İspanya'dan gelen bu halk Türkçeyi öğrendi ve konuştu. Fakat ana lisanı olmadığı için değişik bir şive, kötü bir şiveyle konuşuyorlardı ve bu yüzden tacize uğradılar. Çocuklarının bu acıyı çekmesini istemeyen anne babalar çocuklarına Judeo-İspanyol'u öğretmediler. Yahudilerin büyük bir özelliği vardır. Zor anlarında kendileriyle mizah üretirler. Ve böylece acılarını biraz hafifletirler. Vatandaş Türkçe konuş kampanyasında da şöyle bir fıkra ürettiler. Sayın memur bir eve girer, evin en yaşlı ferdine sorular sormaya başlar. Bu hanım kesinlikle Türkçe bilmiyor. Memur sorar, adınız, kadın bilmediği için anlamıyor, oğluna dönüyor. Che dice diyor. Oğlu tercüme ediyor. Testa de mandando il nombre diyor. Adını soruyor. Rosa diyor kadın. Memur tekrar soruyor. Soyadınız, kadın oğluna dönüyor. Che dice diyor. Oğlu dice tu hai cugna diyor. Soyadını söyle diyor. O Jalbo diyor. Memur bu kez evde hangi lisanı konuşuyorsunuz diyor. Oğluna dönüyor. Che dice? O adam, oğlu da testa de mandando la lingua che hablas en casa. Evde konuştuğu lisanı soruyor diyor. Kadın dehşete kapılmış bir vaziyette. Tutacağız diyor. Şimdi bizim Türkçeden çevirdiğimiz kelimeler var. Judeo-İspanyol'da söylediğimiz şekilde söyleyeceğim. Siz de Türkçelerini söyleyeceksiniz. Bahçıvan. Nedir Türkçe? Acidearse. Acımak. Acileyado. Açılmak. Adreso. Adres. Aferin. Aferin. Kupri. Köprü. Bu biraz fazla değişir. Oyaladear. Oyalamak. Şimdi 10 ve arkaya gelen eklerle biz de bunları kendimize doğru çevirdik. Bir de separatların İspanya'dan göçüyle Türkçe'ye İspanyolcadan birçok kelimeler entegre oldu. Örneğin pan İspanya. Pan İspanya, pan ekmek demek Judeo-İspanyol'da. İspanya'da İspanya. İspanya ekmeği anlamında. Boyos, boretas, bunlar hepsi bize entegre oldu. Bir de günümüzde hala Tire'de oynamakta olan ve yukarıda müzeyi gezdiğiniz zaman görebileceğiniz, fotoğraflarıyla görebileceğiniz Karambola diye bir oyun vardır. Bu oyunun ismi de İspanyolcadan Türkçe'ye olan kelimelerden biridir. Günümüzde Türkiye'de Judeo-İspanyol olarak yayınlanan bir dergimiz vardır. Adı El Amanecer'dir. Bu dergiye dünyanın çeşitli yerlerinden İspanyolca yazılar gelir ve Judeo-İspanyol yazılar gelir ve yayınlanır. Ayrıca ve ayda bir yayınlanan bir dergidir. Ayrıca haftada bir yayınlanan bir Shalom gazetemiz vardır. Bunun içinde bir sayfa Judeo-İspanyol'a ayrılmıştır. Arkadaşımızın da orada yazıları mevcuttur. Çok zengin bir atasözü ve deyiş hazinemiz var. Bunlardan size birkaç tanesini söylemek istiyorum. Pesa el oro, pesa el plomo, pesa el benadam, más que todo. Altın ağırdır, kurşun ağırdır, fakat en ağır olanı insan etidir. Hijo fuites, padre serás.
Lo que hicites te hacerán. Oğul oldun, baba olacaksın. Senin davrandığın gibi sana davranacaklar. Saca en botica tañedor en el vegahayi. Bu boş gezenin boş kalfası anlamına gelir. Cuando da el padre, ríe el hijo. Cuando da el hijo, llora el padre, llora el hijo. Baba verdiği zaman baba güler, çocuk güler. Çocuk verdiği zaman çocuk ağlar, baba ağlar. El que no tiene la hermosa, besa la mocosa. Güzeli bulmayan sümüklüyü öper. De la paşa a la mortaja. 7'den 70'e. Capa caído. İspanya'da Toreador hayvanı yendikten sonra pelerinini yere atardı. Bu da hayvan öldü, oyunu kazandık anlamına gelirdi. Hermanos y amigos seremos, a las bolsas no tocaremos. Kardeş ve arkadaş olalım ama cüzdanlarımıza değmeyelim. Familia sin mujer es una lanterna sin luz. Kadınsız bir aile, ışıksız bir lambaya benzer. La casa es un pozo que no hay reposo. Ev öyle bir kuyudur ki her an yapacak bir şey vardır, hiç huzur yoktur. La hija queda la amiga de su madre, el hijo busca a su madre en cada mujer. Kız her zaman annesinin arkadaşı kalır, oğlan ise her kadında annesini arar. Queridos papá y mamá, vos os me quitades al mundo, yo os va quitar del mundo. Çok sevgili anne ve baba, siz beni dünyaya getirdiniz, ben sizi dünyadan götüreceğim. Tocar paças, olvidar manas. Bacağa dokununca anne unutulur. Bu insan 500 senedir Türkiye'de yaşamakta. Osmanlılar zamanında ticaret deniz yoluyla yapılıyordu. Ve hakim lisan İspanyolcaydı. Çünkü deniz ticareti Portekizlilerin ve İspanyolların elindeydi. Ve Osmanlıların bu ticaretini İspanya'dan göç etmiş bu Yahudiler yapıyordu. Çünkü o zamanlar İspanyolcayı da onlar gibi hakiki İspanyolcayı konuşuyorlardı. Zamanla İspanyolca yerini Fransızcaya ve sonra da İngilizceye terk etmiştir. Ben konuşmamı bir fıkrayla bitirmek istiyorum. İri yarı bir adam manav tezgahlarına yaklaşır ve der ki bana yarım kivi ver. Tezgahtar yarım kivi satmıyoruz der. Adam dayılanır. Adam korkar, tezgahtar korkar. Bir dakika patrona sorayım der. Patrona gider. Andavalın biri yarım kivi istiyor der. Şöyle yüzünü çevirir ve adamı sırtında bulur. Hemen lafı çevirir. Diğer yarısında bu beyefendi istiyor der. Kiviyi keser, yarısını ona verir, adam gider. Patron tezgahtarın bu kıvrak zekasından çok hoşlanır. Sen nerelisin der. Tezgahtar ben Brezilyalı bir Yahudiyim der. Bizim oralarda kimi insanlar futbolcu, kimi insan da sokak kadınıdır der. Aa der patron öyle söyleme. Benim karım Brezilyalı. Tezgahtar hiç istifini bozmaz. Hangi takım